Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber polimer kil hamurundan şöyle gösteriyorum. Yapraklı küpe yapacağız. Bu küpeleri yapmak için malzemelerimiz polimer kil hamuru olacak. Bugün ayrıca bir şey daha öğreneceğiz. Elinizde kalmış kurumuş polimer kili nasıl dönüştürebileceğimizi de göstereceğim size. Hadi gel birlikte hamurumuzu açmaya başlayalım. Şimdi bu birazcık beklemiş bir hamur. O yüzden daha önce yumuşattım bunu bebek yağıyla. Şimdi içine birazcık kırarak yumuşattığımın içine koyuyorum ve tekrardan elimde yoğurarak bunları da yumuşatıyorum. Beklemiş hamurların yumuşaması biraz daha uzun sürüyor normal diğer hamurlara göre. Süreç zor ve uzun süren bir süreç olduğu için Medi'den yardım alacağım. Elime birazcık sıvı yağ damlatıyorum. Sıvı yağ dediğim bebek yağı. Onu tutmaya yarıyor. İlk başta bu şekilde parçalanıyor. Fakat elimde döndüre döndüre onları birbirine kaynaştırıyorum. You can start, Medi. Ama tabii şöyle bir güzel özelliği var. Eski beklemiş, kurumuş hamurlarınızı da bu şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Yani bunları sertleşti diye çöpe atmanıza hiç gerek yok. Sadece birazcık emek vermeniz gerekiyor. Bu bizim silikon merdanemiz. Silikon merdanemizi hamurumuzu açmak için kullanıyoruz. Fakat evdeki ahşap merdanenizi kullanamazsınız. Çünkü ahşap merdane hamura yapışır. Bunun özelliği hamura yapışmaması. Fakat bu çok ucuz da bir ürün değil. Bunu illa temin etmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine evinizdeki cam kavanozlarınızı kullanabilirsiniz. Ben bunu almadan önce cam kavanozla hamurumu açıyordum. Aynı etkiyi göreceksiniz. O da yapışmayacaktır. Evet arkadaşlar, hamurumuz yumuşadı. Bir ceviz büyüklüğünde oldu. Ceviz büyüklüğü bizim için bir çift küpe yapmak için yeterli olacak. Silikon merdanemizle hamurumuzu açmaya başlayabiliriz artık. İlk önce üstüne baskı uygulayıp şeklini veriyorum ve başlıyorum. Bugün hamur olarak Sarnet'in 746 numarasını seçtim renk olarak. Şimdi açtım. Şunu göstereyim size. Bu benim mukavva kağıdından hazırladığım bir şablon. Mukavvaya çizimimi yaptım. Bir damla şekli yaptım. Damla şeklinde kestim ve bunu yıllardır şablon olarak kullanıyorum. Tekrar yeni bir şey yapmama gerek yok. Çok basit bir şey. Bunun ölçüsü ben kendim taktığım için kendi kulak boyuma bunu yakıştırıyorum. Daha küçüğünü yapabilirsiniz, daha büyüğünü yapabilirsiniz. Zevkinize göre değişir. Şimdi hamurumun üstüne hazırladığım şablonumu koydum. Maket bıçağımla kesiyorum. Evet. İlk yaprağımızın yine maket bıçağımla sıyırıyorum. İlk yaprağımızın kalıbı hazır. Gelelim ikinci yaprağımıza. İkinci yaprağımız için tekrardan hamurumu birazcık elimde yumuşatıyorum açabilmek için. Isınması lazım hamurun. Hamur ısınmazsa açarken kırılır. Bu kırılma etkisini istemiyorsak hamurumuzu güzel bir şekilde yumuşatmamız gerekiyor. İkinci hamurumu da açmaya başlıyorum. Arkadaşlar, size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu hamurlar piştikten sonra bir plastik gibi oluyor. Kırılmak gibi bir özelliği yok. Çok sağlam ve çok hafif bir madde. Büyük olduğuna bakmayın. Evet, yeterince açtım.
Şimdi şablonumu üzerine koyuyorum ve kesiyorum. Şimdi şablonumu üzerinden aldım. Kenarlarını parmaklarımla düzeltiyorum. Falçatamı sonuna kadar açıyorum. Ve hamurumu zeminden çıkartıyorum. Kenarlarını birazcık düzeltiyorum. Şimdi gelelim bu yaprak şeklini vermeye. Birkaç kesik atacağız. Yani 1, 2, 3 tane ara kesiğim var. İlk önce en üstteki kesiğimi veriyorum. Sonra ortadan bir kesik veriyorum. Bunu dairesel hareketle yapıyorum. Ve en uç kısım için tekrar dairesel bir hareketle kesiğimi veriyorum. Hamurunuz bu şekilde gözükecektir. Elimle alıp o uçlarla oynamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi uçlarını elimle sivriltip döndürüp şekil veriyorum. Gelelim diğer teke. Hareketimi tekrarlıyorum. İlk önce dairesel hareketle ilk kesiğimi atıyorum. Ortalardan ikinci dairesel hareketle kesiğimi veriyorum. Ve sonra en son üçüncü kesiğimi veriyorum. Ve hamurumun uçlarıyla oynamaya, şekil vermeye, döndürmeye başlıyorum. Çok güzel bir kesik verememişim burada. Bunu tekrarlıyorum. Döndürüyorum. Şeklimi veriyorum. Şimdi şöyle iğne bir uçla yaprağın desenini çiziyorum. Damarlarımı gösteriyorum yaprağın üstünde. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğer yaprağımın damarlarını gösteriyorum. Birazdan da boyarken bu damarlar bize kolaylık sağlayacak. Biraz daha kalın top ucumla da burada küçük bir delik açıyorum. Aynısını ikincisi de içinde yapıyorum. Çünkü halkalarımı geçirip küpemi birleştirmem için o deliklere ihtiyacım olacak. Arkasına da ben hafif damarlar vermek istiyorum.
Küpemizin arkası da önü kadar güzel dursun istiyorum. Şimdi geliyorum. Cadence'in çikolata kahverengisini alıyorum. Paletime birazcık döküyorum. Çok az boya kullanacağız arkadaşlar. Evet, bu benim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Fırçamı aldım. Birazcık ucu bozulmuş bir fırça tercih ettim. Ucuna birazcık dokundurdum. Önünü çevirdim. Ve kenarlardan, bu arada dış kenarları tamamen kahverengi yapmayı seviyorum. Bu bir güz yaprağı. Sonbahar yaprağı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi içeriye doğru bir renklendirme yapıyorum. Dış kısımları tamamen kahverengi yapıyorum. İçeriye gelen boyaları da parmağımla yumuşatıyorum. Uçları kahverengi yapıyorum. Birazcık suya bandırdım fırçamı. Yayma işlemimin daha kolay olmasını istediğim için buralarda. Suyumu yanıma aldım. Daha önce boya sürdüğüm yerleri şu anda sadece suyla geçip onların yayılmasını sağlıyorum. Ve damarlara da gelmesini istiyorum. Ortaları da bu renklerden veriyorum. Birazcık boyamdan aldım. Elimle dağıtıyorum. Evet, çok güzel gözüktü. Şöyle kameraya doğru da göstermek istiyorum. Şimdi aynı işlemi ikinci küpeme yapacağım. Arkadaşlar, bu sefer kızıl kahve tercih etmemin sebebi, ben renk uyumuna çok takılan bir insanım. Acı kahve bir şey giydiğim zaman acı kahve renkli küpemi takıp kızıl kahveye uygun bir şey giydiğim zaman da bu küpemi takmak istiyorum. Bir de bir tane hamur aldığınız zaman birden fazla küpe yapabileceğiniz için de bir arkadaşınıza da hediye edebilirsiniz. Hem yılbaşı üzeri. Ayrıca kendiniz de birkaç tane yapabilirsiniz kendinize. Ama bir tane kendine yapıp bir tane de sevdikleriniz için yapmanız çok tatlı olacaktır. Çok kıymetli bir hediye olacaktır. Kenarlarını boyuyorum özellikle. Dediğim gibi fırçam dağınık bir fırça. O
dağılmayı seviyorum açıkçası. Çok kontrollü boyamaya çalışmıyorum. Bunu piştikten sonra da boyayabilirsiniz. Piştikten sonra boyarsanız daha kolay olacaktır. Fakat zamanla o boyalar çıkabiliyor. O yüzden bu piştikten sonra boyandı. Şu anda yaptığımda pişmeden önce sizinle beraber yapıyorum, boyuyorum. Ben pişmeden önce yapmanızı tavsiye ederim. Kendi deneyimlerime nazara dayanarak. Gerçekten çok harika bir renk oldu bu Cadence'in çikolata kahvesi. Çok hoşuma gitti. Şu kenarları boyayacağım bu sefer de. İkincisini yaparken birincisinin üstü kuruyor. Sonra arkalarını da yapacağım. Küpe döndüğü zaman arkasından da aynı güzel görüntü gelsin istiyorum çünkü. Evet, bu bitti. Şimdi gelelim bu küpenin arkasına. Bunun bu şekilde bombe durması için de bir hilemiz var. Onu da birazdan pişmeye gönderdiğimiz zaman hamurlarımızı size göstereceğim. Evet. Bu küpemizin önü. Bu da arkası. Hamurlarımız pişmeye hazır. Şimdi fırın tepsimize dizelim. Evet, fırın tepsimi getirdim. Daha önceki aksesuar videomda da bahsetmiştim size. Fırın tepsisine eğer polimer kil hamuru değecekse bir daha bunu gıda için kullanmamanız gerekti. Bu sebeple ben buraya folyo koyacağım ki fırınıma ürünüm bu sayede hiç temas etmeyecek. Eğer bunu kullanmazsanız lütfen fırın tepsinizi bir daha gıda için kullanmayın. Şimdi bahsetmiştim size, birer trikimiz var demiştim. Bunlar da 2 tane kaşık. Kaşığa da ürünümün değmesini istemiyorum aynı şekilde. Kaşık içinde alüminyum folyomu kesip şu şekilde kaşığıma giydirdim folyoyu. Aynı işlemi diğer kaşığım için de yapacağım. Lütfen bu adımları atlamayın. Bunlar önemli adımlar. Bunlar çünkü sizin sağlığınızı etkileyecek adımlar. Şöyle. Pişt pişt pişt, dostumuz geldi. Şimdi önü aşağıya gelecek şekilde ve yukarısı yuvarlak bir bomba yapacak şekilde kaşığın üstüne yerleştiriyorum. Şöyle bomba yaptırıyorum. Ucunda
Birazcık daha kıvıracağım. Evet, fırına girmeye hazır durumdalar şimdi. Hadi fırına yerleştirelim. Evet, fırınımı şu anda 130-140 dereceye ayarlıyorum. Şunu da 25-30 dakika kadar pişecek kadar ayarlıyorum. Evet, soğuttuktan sonra fırınımdan çıkartıyorum ürünlerimi. Şimdi sizinle beraber birleştirme kısmına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bombe şeklinde kurudular ve tamamen plastiksi bir formdalar. Asla kırılmaz ve çok hafif düşmeyle hiçbir şey olmaz. Şimdi bunları birleştireceğiz. Çok az malzemeye ihtiyacımız var bunu birleştirmek için. 2 adet 5 milimlik halka, 2 adet de küpe ucumuza ihtiyacımız var. Ayrıyeten 2 tane karga burun mutlaka edinmeniz lazım. Yoksa bunları kolay bir şekilde açamazsınız. Bakın gördüğünüz gibi çift karga burun olunca çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Deliğimden, önceden hazırladığım deliğimden geçirdim. Ve onu da küpemin ucuna bağladım. Şimdi birleştiriyorum. Fakat ters yaptım. Tekrardan çıkartıyorum. Küpenin düz durabilmesi için şöyle olması lazım. Birleştirdim. Çok sert oluyor, çok sağlam oluyor. Ve küpemiz bu şekilde hazır oldu. İkincisini de birleştiriyorum ve keyifle onu da takacağım biraz sonra. Geçirdim ucumda. Küpemin ucunu geçirdim yine. Halkamı sıkıştırıyorum. Çok sağlam oluyor. Ve ikinci küpemi de taktıktan sonra harika bir şekilde küpelerimiz hazır. Evet, bunun gibi daha fazla video görmek isterseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bahsederseniz, daha farklı küpeler yapmamı isterseniz lütfen onları da bırakın. Sizin için daha güzellerini yapmaya çalışacağım. Daha önce yaptığımız limonlu küpelerin yapımını da görmek isterseniz buradan izleyebilirsiniz.